Ve bu dönemde Kimmerler doğudan gelen İskitlerin istilası ve baskısı sonucunda diğer gelen İskit boylarının hareket ediyorlar. Güneye ve batıya çekiliyorlar. Göç edemeyen Kimmer boyları İskit egemenliği altına giriyor. Ve Kırım çevresinde, Kuzey Kafkasya çevresinde yaşamaya devam ediyorlar. E, Yukarıdaki sağ taraftaki göç yolunun daha doğru olduğunu şuradan da düşünebiliyoruz. Sağ tarafta yani doğu tarafında Kuzey Kafkasya'nın Derbent geçidi var. Yani bu Dağıstan'da bulunan bir geçit ve o zamanlar bu kadar antik çağlarda kullanılan tek geçit olarak biliniyor. Yani Kimmerlerin olsun, İskitlerin olsun bu kapıyı kullanarak güneye indiklerini varsaymak çok daha akla yatkın görünüyor. Dolayısıyla Kimmerler Daryal geçitinin geçerek ve Derbent geçitlerini kullanarak gene Dağıstan'da bulunan bu geçitleri kullanarak Urartu sınırlarına kadar gidiyorlar. Oradan Anadolu'ya giriyorlar ve birçok bölgede etkinliklerini sürdürüyorlar. Bunlara verilen isimler enteresan. Asurlular Kimmerleri Gimray, İşkitleri İşkuza, Askuzay olarak adlandırıyorlar. Urartular İşki kulu olarak tanımlıyor. Grekler bildiğiniz üzere Skit derken Persçe gibi Doğu dillerinde Sak ya da Saka adıyla tanımlıyorlar. Burada enteresan bulduğum benzerlik Şeyh Şamil'in Dağıstan'da doğduğu köyün adının Gimri olması. Bu adın çok eskiden geldiği biliniyor ve ben bunu Kimmerlerle ilintilendiriyorum. Büyük ihtimalle bununla ilgili zaten kaynakta vardır. Avrupa Hunlarının dağılmasının ardından da Atilla'nın oğlu İrnek ile beraber Hunlar buraya geliyorlar, bu bölgeye tekrar geri dönüyorlar. Ve buradaki diğer Türk boyları, çok büyük ihtimalle Ogurlar olması gerek karıştırmıyorsam, onlarla karışıyorlar ve bugünkü Bulgarları orada bulunan Bulgarları oluşturuyorlar. Bugün Balkarlar dediğimiz Karaçaylılarla beraber yaşayan toplum bunların bakiyeleri oluyor. Bulgarlar daha sonra o bölgeden hareket ediyorlar gene bildiğiniz gibi. Ama Balkarlar geride kalıyorlar. Daha sonra bölgeye gelen Avarlar yani Akunlarla beraber bölgenin tarihini oluşturuyorlar ve derinden etkiliyorlar. Ve Türk varlığını perçinleyen boylar olarak geçtiklerini söyleyebiliriz. Evet, yani burada tahmin etmişsinizdir. Eski Avar Kanunlarından bahsedeceğiz ilk önce. Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren Asya'daki gücünü kaybeden Hunların büyük kısmı Orta Asya'nın batısına ilerliyor. Ve bunların bir kısmı milattan sonra 400'lerin başında Kuzey Hindistan merkezli, Kuzey Hindistan ve Indus Vadisi, Afganistan, bugünkü Pakistan bu civarlarda merkezli Akhun devletini kuruyor. Yani Akhun kimi kaynaklarda Yuebanlar olarak da geçiyor. Bunların temelini iki büyük kabile oluşturuyor. Varlar ve Hunlar olarak. Bu Varhun, yani Avarhun da diyebileceğimiz iki büyük kabile Akhunların temelini oluşturuyor. Bunların ilk bilinen ortak imparatorları Aksuvar'ın ünvanı nedeniyle Bizans ve İran kaynaklarına Heftalitler olarak ya da Heftalitler olarak geçiyorlar. Burada yalnız üzerine durulması gereken ince bir nokta var. Heftalitlerle Akhunların bir olduğunu herkes kabul etmiyor. Yani Akhun dediğimiz zaman, Heftalit dediğimiz zaman genelde Akhunları anlıyoruz. Fakat bazı sinologlar Heftalitlerin ancak 5. yüzyılın başlarından doğudan gelip bölgedeki eski Hun boylarına hakim olan yeni bir göçebe dalgası olduğunu söylüyorlar. Yani Heftalitlerin daha sonra geldiklerini söylüyorlar. Ve bu yüzden önceden beri orada bulunan Hun boyları için kullanılan Akhunlarla bunları birbirinden ayırt etmek gerektiğini söylüyorlar. Akhun bağlantısı kadar Kızıl Hun bağlantısının da üzerinde durmamız gerekiyor. Yani aslında gördüğünüz gibi böyle bağlantıyı açıyor. Ve büyük ihtimalle benim bir sonraki çalışmam bu Kidaritler yani Kızıl Hunlar ve Akhunlar üzerine olacak. Daha detaylı bir çalışma yapmak istiyorum. Yani Kionit ve Kidarit bağlantısı da çok ilginç. Ukraynalı arkeolog Roman Girşman Kionitleri Akhunlarla bir sayıyor. Ve onu örnek alarak daha sonra bazı araştırmacılar da Kionitleri, Kidaritleri de içine alacak şekilde daha sonraki tarihlerde adı geçen Heftalitleriyle birleştiriyorlar. Ama Kionitlerin burada biraz önce bahsettiğimiz orada daha önceden bulunan Hun boylarına mensup oldukları aslında iddia ediliyor.
Yani çok çok önceleri ortaya çıktıkları, daha sonra işte milattan sonra 4. yüzyıl ortalarında Soğudiana yoluyla bölgeye geldikleri ve Baktriya bölgesinde gözükmeye başladığı tahmin ediliyor. Yani orada çok daha eskiden beri bulunan bir Hun boyu olarak söyleniyor. Geleneklerinin de Hefteriliklerden farklı olduğu söyleniyor. Kidaritleri aynı zamanda Kızıl Hunlar deniliyor, bahsettiğimiz gibi. Ve yapay kranyal deformasyon denilen bu başları bebeklikten itibaren sararak yukarı doğru uzatma geleneği. Genellikle de Hunların elitlerinde bulunan bir gelenek bu. Bunu yaşatıyor ve soğuk paralarında arkaya ok atan atlı okçular şeklinde gösteriliyorlardı. Yukarıda gördüğünüz resimde bunun bir örneği zaten. Soğuk paralarında bu şekilde yani hepimizin bildiği part atışını görüyoruz. Partlarla olan ilişkisi de enteresan avarların. Dolayısıyla her hepsinin birbirine bağlı olduğunu söyleyebiliyoruz aslında. Bundan da bahsedeceğiz birazcık. Grek elçisi Zakarias Retor, Hefterit yapısı altındaki Var klanı ile birleştikleri için Akunlardan sıklıkla Kidarit Kiyonitler olarak bahsediyor. Bunların yani Akunlarla Kızıl Hunların genel olarak bir aynılığından bahsedildiğine dikkat edebilirsiniz. Hindistan'dayken bu Kidarit Kiyonitlere Akun anlamına gelen Sveta Hun'a deniyormuş. Yani Sveta isminin Rusça'da da geçtiğini biliyorsunuzdur. Renk anlamında kullanılıyor, açık renk olarak. Akun anlamında Sveta Hun'a deniyormuş ve Prokopius'a göre ve diğer başka batılı kaynaklara göre de özellikle onların tipolojileri onlardan yola çıkılarak bu ismin verilmiş olduğunu söylüyorlar. Yani batılı kaynaklarda ten renkleri açık olduğu için ve diğer Hunlara göre çok daha Avrupa'yı ve güzel oldukları düşünüldüğü için bu ismin verdiği batılı kaynaklarda geçiyor. Prokopius başta olmak üzere. Ancak biz Orta Asya kozmik yön sıralamasına göre de bu renklerin anlam ifade ettiğini biliyoruz. Ak Hunlar, Batı Hunları, Kızıl Hunlar ise Güney Hunları anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla hani burada bir değişik yorumlar söz konusu. Kidarit Kiyonitler 6. yüzyılın ortalarında Kandık önderliğinde Kiva'dan Atıl'a göç etmek zorunda kalana kadar Eftaritlerin altında gelişiyorlar ve yayılıyorlar. Zaten Eftaritlerin kalanları da milattan sonra 560'larda en son Göktürk hakimiyetine girerek onlarla karışıyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz zaten. Bu arada aslında Türk budun olan Göktürklerden tabii biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü Avarların onlarla ve Juanjuanlarla oldukça hani ne diyelim tartışmalı bir geçmişleri var. Göktürkler gerçek Avarlar adıyla bilinen Juanjuanların vassalı olarak yaşıyorlardı ve demir işçiliğiyle uğraşıyorlardı. Bu bilinen bir gerçek. Juanjuanların egemenliği altında bulunan Tölesleri onlara karşı ayaklanınca bu Minkaan yani Göktürkler bastırıyorlar ve tebaa olarak alıyorlar. Yaklaşık 50.000 kişilik bir yani Töles ailesini, aile sayısı 50.000 daha doğrusu, Tölesleri kendi tebaası olarak alan bu Minkaan çok güçlendiğini düşünüyor ve Juanlarla kendisini bir görerek onlardan bir prensesle evlenmek istiyor. Fakat aşağılıyorlar Juanlar onu ve kesinlikle reddediyorlar bu teklifini. Dolayısıyla bu Minkaan isyan ediyor ve daha sonra kendi içinde de yer alan, Juanların kendi içinde de yer alan bir takım anlaşmazlıklardan dolayı daha da kolaylaşıyor işi ve bu devlet yıkılıyor 552 yıllarında. Juanlar kimi kaynaklarda Mongoloid, kimi kaynaklarda ise Hunlara ait olan bir topluluk olarak geçiyorlar. Onların da bir devletleri var. Bunlar bu yenilgiden sonra kaçıyorlar, doğu tarafına kaçıyorlar. Kore ve Çin diyebileceğimiz o zamanlarki sanıyorum doğu beylerine Çin hükümdarının kurmuş olduğu bölgeye kaçıyorlar. Ve tarih sahnesinden yavaş yavaş siliniyorlar. Fakat tabii bunların geri kalanları da var. Juanların. Ve burada geri kalanları Akunların başına dert oluyorlar. Yani dert açıyorlar. Milattan sonra 557'de bu şekilde Göktürk Devleti kuruluyor. Ve arkasından Akunlara da saldırıyorlar. Şimdi yani burada tabii Juanlarla olan ilişkilerinin de bir etkisi var. Akunların üzerine saldırmasını Göktürklerin. Çünkü Akun Devleti'nin sonunu Göktürkler getiriyor.
Sasaniler ve bir de Sasani baskısı var güneyden gelen. Bunların ikisinin arasında sıkışan avarlar, daha doğrusu Akunlar, tabi olmak istemedikleri için direkt olarak harekete geçiyorlar ve batıya yöneliyorlar. İşte Batı Türkistan, Horasan üzerinden Göktürklerin önünden kaçan bu Akunlara, daha doğrusu Var-Hunlara Avrupa tarihinde avarlar deniyor. Sahte avarlar olarak da geçiyor isimleri ve dillerinden kalan malzeme de Türkçeyi gösteriyor. Bununla ilgili birçok araştırma yapılmış ve dillerinin Türkçe olduğu da ispatlanmış durumda. Dediğim gibi biraz önce bahsetmiş olduğum Juan Akun, daha doğrusu avar değil Akun desek daha doğru olurmuş burada. Juan Akun ilişkisine baktığımız zaman ne olduğunu biraz burada irdelememiz gerekiyor. Çünkü pek bilinmeyen bir alan bu. Juanlarla Akunlar bir şekilde ilişki içindeler fakat aynı değiller. Yani bu genelde biraz aynılığa da yoruluyor. Genelde diyorlar ki işte avarlar Mongoloid, işte avarlar Juanlardan geliyorlar. Avrupa'ya giden avarlar. Yani buradaki kısmı biraz netleştirmeye çalışmak gerektiğini düşündüğüm için bu konuda oldukça yoğun bir araştırma yaptım. Hüseyin Namık Orkun Göktürklerin Juanların eski müttefik olan Heftalitleri de mağlup ettiğini yazıyor. Ve buna göre yani bu Theophylaktos Simokrates'in kaydına göre Türkler yani Türk Budun Eftalitleri ve avarları mağlup etti şeklinde geçiyor. Burada demin bahsettiğimiz Juanların yenilgisinden sonra büyük kısmı doğuya kaçıyor. Fakat kalanların bir kısmı hanedanla beraber Akunlara sığınıyorlar. Zaten o bölgede yakında yaşadıkları için aralarında da evlilik yoluyla bağlar kurulduğu için Akunlara sığınmış olmaları normal. Dönemin en güçlü devletlerinden olan Akunlar kendilerine bu şekilde sığınan bu hane ve aralarında dediğim gibi sadece evlilik yolu değil bir takım ilişkiler de var. Yani büyük ihtimalle birlikte hareket ediyor ve işte ticaret ilişkileri vesaire de kuruyorlardı. Bu hanedan korumaları üzerine Türk Budun Akun devletine son veriyor ve aynı zamanda hanedanı da ortadan kaldırıyor. Avirmet adlı bir soyadlı bir Moğol araştırmacının makalesinde okudum. 150 yıl kadar süren Juan devleti güçlenirken bilhassa özellikle son dönemlerinde Akunlarla aralarında büyük yakınlaşmalar yaşanıyor ve özellikle evlilikler yoluyla ilişkiler güçlendiriliyor. Dolayısıyla Juanlarla Akunların neden bağlantılı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Avarlar bu şekilde göçe başladıktan sonra 558 yılında kimi kaynaklara göre de 557 yılında Kafkaslara, 562 yılında da Macar Ovası'na geliyorlar. Doğu ve Orta Avrupa'nın önemli bir kısmını ele geçirip burada 250 yıl sürecek çok büyük bir imparatorluk kuruyorlar. Yani her ne kadar dışında, Bayan Kağan dışında çok bilinen bir imparatorları olmasa da inanılmaz organize ve inanılmaz örgütlü bir yapıları olduğu için çok uzun süre yaşamış olan bir imparatorluk. Avarlar kuzeyden Slavları getiriyorlar. Bizans'a karşı ileri sürüyorlar onları ve bazı yerli halkları yerlerinden ediyorlar, Trakları, İlirleri ve bugünkü Balkanlara yerleştiriyorlar onları. Yani Güney Slavları bu şekilde yerleşiyor Balkanlara. Avarlar bugünkü Balkanları şekillendirmekten birinci derecede sorumludurlar. Sadece Balkanları değil, bütün Doğu Avrupa'yı ve Orta Avrupa'yı da şekillendirdikleri söylenebilir. Burada enteresan olan bir nokta, Avrupa kaynaklarında avarlar Kafkasya yani Avrupa'ya 558'li yıllarda, 557-558'lerde geliyorlar ama Priskos onlardan daha önce bahsediyor Batılı kaynaklarında. 461-465 yıllarında avar adı zikrediliyor zaten. Dolayısıyla burada bir enteresan bir durum söz konusu. Bunu biraz açmaya çalışacağım. Burada gerçekten sahte avar, gerçek avar büyük bir sorunsal olarak karşımıza çıkıyor. Bunu ele almaya çalıştım. Gömeç avarlarla bir sayede Akunların iki önemli unsurundan birinin avar, diğerinde Hun olduğunu, var yani avar, diğerinde Hun olduğunu söylüyor. Yani zaten avar adı çok önceden beri var olan bir ad. Yani bu şeyden önce, Avrupa'ya gelmelerinden önce zaten var ismi, yani var olarak söylenen avar diyebileceğimiz isim zaten mevcut içlerinde. Juanların ortadan kalkmasından çok daha önce avar Akunlar, yani var Hunlar diyelim,
mevcutlar ve Bizans kaynaklarında da biraz önce söylemiş olduğum gibi 400'lü yıllarda zaten isimleri geçiyor. 557 yılında Kuzey Kafkasya'ya, onun ardından Doğu Avrupa'da ortaya çıkan Kuzey boyuna yanlış bir anlaşılmayla sahte avarlar dendiği söyleniyor. Gömeç de bu fikirde. Ve Namık Orkun da Simokrates'in onlara pseudo, yani sahte avar dediğini ve bu diğer kavimlerin gözünde korkunç görünmek için takındıklarını yazar. Yani büyük ihtimalle, yani buradan çıkarım yapmak çok zor değil diye düşünüyorum. O Juanların vermiş oldukları izlenim ve elde etmiş oldukları o biraz korkutucu bir damları olduğu için büyük ihtimalle Avrupa'ya geldiği zaman bu ismi kullanmak istemiş olabilirler. Çünkü Avrupa'ya, Kafkasya'ya geldikleri andan itibaren isimleri avar oluyor. Büyük ihtimalle bu en büyük boyları olan Var ve Hun kabilelerinin öncelikle oraya gelmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Bunlar iki ayrı yorum olarak karşımıza çıkıyor. Gömeç, Akunların konar geçer kesimi olan Var Hunların 557'den önce kaçarak Avrupa'ya gelmiş olabileceklerini söylüyor. Ve çünkü bu bölgeden Horasan üzerinden, yani Türkistan'ın batısına kadar olan bölgeden Akunların, Göktürklerin önünden Kuzey Kafkasya'ya kaçmanın daha kolay olduğunu söylüyor. Ve burada Sasaniler ile Göktürkler arasında sıkışan Avarların bir kısmının batıya gelip ana kitleyi temsil etmedikleri için de Romalı yazarların onlara sahte demiş olabileceklerini belirtiyor. Yani burada çeşitli görüşler var sahte denmesiyle ilgili onlara. Ama Mir Fatih Zakiye, Profesör Mir Fatih Zakiye de bu görüşlerin Avarların Göktürklerden kaçıp Asya'nın derinliklerinden gelen diğer kabilelerden, işte CMP kabilelerinden ya da işte Mongoloid kabilelerden oluştuğu yaklaşımın Türk halklarının Doğu Avrupa topraklarının en eski halklarından biri olarak kabul edilmek istenmemesinden kaynaklandığını söyler. Yani bu görüşün taraflı bir görüş olduğunu söylüyor. Yani benim çıkarımım şu şekilde oldu. Belki de bu amaçla eski Bizans tarihçiler Juanları bilerek Avarların adını vermiş olabilirler. Bu da bir başka olasılık. Kendileri de bu ismi almış olabilirler. Dediğimiz gibi korkunç görünmek maksadıyla. Ya da Bizans tarihçiler ya da Batılı tarihçiler Juanları bilerek Avar demiş olabilirler. Yani bu durumda gerçek Avarlar Kuzey Hindistan'dan ve Batı Türkistan üzerinden Kafkasya'ya ve Avrupa'ya giden Var Hunlardı. Yani isimleri zaten mevcuttu. Ve batılı kaynaklar kasıtlı olarak Mongoloid ağırlıklı Juanları gerçek Avar derken Türk olan Avarlara sahte Avar adını vermiş olabilirler. Dediğim gibi bu benim çıkarımım. Varmış olduğum sonuçlardan bir tanesi bu. Macaristan'daki eski Avar mezarlarından çıkan bulgular Avarların Mongoloid izler taşıdığını gösteriyor. Bazı Avarların karışımlar olabilmiş oldu. Bu da bize bir takım aralarında karışımlar olmuş olabileceğini gösteriyor. Ki bu bence şaşırtıcı değil, çünkü Juanların ağırlıklı olarak Hun kökenli bile olsalar ağırlıklı olarak Mongoloid olduğunu biliyoruz. Ve aralarında bir takım karışmalar olmuş olabilir. Yani bu da garip değil. Menandros ve Simokates gibi eski yazarlarda Avarların Hunların soyundan olduğunu, onların aynı zamanda Batı Töleslerin yani Ogurların da ataları olduğunu da yazıyor bu arada. Yani onların Hunlarla ve Ogurlarla aynı soydan olduğunu gene de belirtiyorlar. Bu resmi ben kendim çektim. Budapeşte'deki Nevzati Müzesi'nden, Ulusal Müze'den. Şimdi bu sanıyorum 600'lerin sonunda, 700'lerin başında yapılmış olan bir gravür. Burada sağ tarafta görmüş olduğunuz ters ata binip ok atan savaşçılar Avarlar. Şimdi burada... Büşra Hanım. Efendim? Bir saniye. Bir dakika sonra bu oturum bitecek. Arkadaşlara ben yazdım. Tekrar tamam. Aynı ID ve şifreyle ben yeni bir oturum başlatacağım. Oradan devam edeceğiz. Oktay Bey, retry yaptığımız zaman aynı yere bağlanabiliyoruz diye biliyorum. İsterseniz bitmesini bekleyebiliriz. İşte, evet. Orada tekrar deneyince, retry yapınca tekrar aynı şeye bağlanıyoruz diye biliyorum. Evet. Ben bittikten sonra tekrar bir oturum açacağım. Tamam, okey o zaman. Ben de o zaman devam edeyim mi? Devam edeyim. Bir dakika vaktimiz var. Tamam, evet. Okey. Tamam. Bir saniye. O zaman dediğim gibi buradaki resimden bahsediyorduk. Burada görmüş olduğunuz tipoloji
sağ taraftaki avar atlılarında görmüş olduğunuz tipoloji Mongoloid değil. Ve aradan geçen, onların o bölgeye gelmesinden sonraki aradan geçen 150 yıl gibi bir süre içinde de tamamen Mongoloid olan bir halkın sarışın olması ya da işte gözlerinin çekikliğinin tamamen gitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla bahsettiğim gibi burada sağ taraftaki ters ok atan okçular avar ve tipolojilerine dikkat ettiğimiz zaman bunların Mongoloid olmadığını, kesin olduğunu görüyoruz. Aradan geçen, yani Avrupa yerleşmelerinden itibaren geçen 150 yıllık bir süre zarfında Mongoloidliğin tamamen ortadan kalkması yani mümkün değil. Ve bu demektir ki oraya gelen halkın, avar halkının çoğunluğunda Mongoloidlik yoktu. Bunu söyleyebiliyoruz. Ve nasıl ortadan kalktıklarından da yani ve sonlarına nasıl geldiğinden de bahsedebiliriz. Bizans'ın isteği üzerine Kuzey Kafkasya'ya gelen ve avarlar Bizans'ın isteği üzerine diğer Türk boylarıyla 5 yıl boyunca savaşıyorlar ve onları idareleri altına alıyorlar. Ve daha sonra 562 yılında ilerleyerek 562 yılında Tuna boylarındaki Küçük İskilkisya bölgesine yerleşiyorlar. Ve Göktürk hükümdarı, ekranı büyüteyim, pardon. Göktürk hükümdarının onları esirleri olarak görüp Bizans İmparatorluğu'ndan geri istemesine rağmen Avar Hanı bölgesine ayrılmıyor. Ve o bölgede devam ediyorlar yaşamaya. Ve o Slovenlerle, Ventlerle, Franklarla anlaşma yaparak ve Longobardlarla, Gepitlerle bunların arasındaki husumetten faydalanarak o toprakları iyicene yerleşiyorlar. Bilinen bir olaydır. Sasanilerle ittifak yaparak Bizans'a karşı 626 yılında İstanbul'u kuşatıyorlar. Fakat bu kuşatma başarılı olamıyor. 630 yılında Bulgar Han Kubrat Avarlarla aynı ırktan olduğunu ve büyük krallığa sahip olduğu için kendilerine tabi olmalarını istiyor. Ancak Avarlar bunu reddediyorlar ve bağımsız olarak kalıyorlar. Bu durumda Avarlarla olan ilişkileri Avarların Avrupalılarla olan ilişkileri ilerliyor ve Hunye denilen bölgede yaşıyorlar. Bu Hunye bölgesi bildiğim kadarıyla bugünkü Benelux ülkelerinin bulunduğu tarafta. Yani Orta Avrupa'ya kadar yayılmış durumdalar Avarlar. Ve onlardan korkan Batılılar Hristiyan yapmak için yanlarına kimseyi gönderemiyorlar. Ama Şarlman Frankların başına geçince yaptığı planla 791'de Avarlara ağır bir darbe vuruyor. Ve bu darbeden sonra kendine gelemiyor Avarlar. Ve yöneticileri olan Tudun'un, Kağanları olan Tudun'un kabul ettiği Hristiyanlıkla beraber yavaş yavaş asimile olarak yok oluyorlar. Tabii asimile olan bir halk var ama devlet ortadan kalkıyor. Halk bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman aslında Avarların izini birçok ülkede, birçok şehirde, birçok hani caddede, sokakta görebiliyoruz. İsimlerini bulabiliyoruz. Avusturya, Bavyera, bunlar Avarların isminin yaşadığı ülkeler, bölgeler. Ve Macaristan'da da birçok yerde, birçok bölgede ve sokaklarda Avar ismini bulabiliyoruz gene. Evet, bundan sonra Dağıstan Avarları hakkında biraz konuşacağız. Yani şimdiye kadar Avrupa avarlarının durumundan bahsettik. Ama onlardan geriye kalanlar ne oldu Kuzey Kafkasya'da? Buna eğileceğiz. Tüm tarihsel kaynaklar Göktürklerin 552'lerde Akun Devleti'nin yıkmasından sonra Avarların Hazar Denizi'nin kuzeyinden Kuzey Kafkasya'ya geldiğini belirtiyor. Olcay Süleymanov, Avar, Hazar, Tatar, Bulgar gibi kavim adlarının Sabir adından ortaya çıktığını iddia ediyor Azya'da. 568 yılı olarak söylemiş ama büyük ihtimalle bunun 558 olması gerekiyor. Belki orada bir karıştırma olmuş olabilir diye düşünüyorum. Avarların Sabirleri darmadağın ettiğini, bundan sonra onların asıl kütlesinin Azerbaycan'a, yani Albanya'ya yerleştiğini, onların bir bölümünün de Orta Asya'ya göçüp Kazaklarla karıştığını belirtiyor. Yani Avarların Kuzey Kafkasya'dayken Sabirlerin tarih sahnesinden silinmeye neden oldukları anlaşılıyor bu durumda. Tabii bunun da bir kardeş savaşı olduğunu, her zaman olduğu gibi Türk boyları arasında söyleyebiliriz. Burada ben bunu bir sitesinden aldım. Burada bir Rus
Burada gördüğünüz sağ taraftan gelen ok ve Dağıstan bölgesine giden ok avarı, yani avar ok denilen avarları gösteriyor. Orada sabırı, yani sabir ok diyor Macarlar. Sabirlerin topraklarına geldiğini görebiliyorsunuz Dağıstan bölgesindeki. Orada alanlı, yani alanlar, Utigurlar, Kutrigurlar ve Antları da görüyorsunuz. Burada isimleri yazıyor. Sağ taraftaki kutucukta görebilirsiniz. Bizans var aşağıda. Ve burada da Avarların hareket ve göç rotası görülüyor. Neler oldu o bölgede? Avarlar geldiği zaman bunu konuşacağız. 557 yılında elbise ve dilleri Hunlarla aynı olan ama omuzlarından sarkan örgülü saçları hayranlık ve şaşkınlık uyandıran Avar sefirleri İstanbul'da imparator tarafından iyi karşılanıyorlar. Ve onlara arazi veriyor imparator, vergi de veriyor fakat karşılığında çok önemli bir şey istiyor. Tahmin etmişsinizdir herhalde ne istediğini. Kendisine düşman olan, Kafkasya tarafındaki düşman olan boylarla savaşmasını istiyor. Tabii ki bunlar gene Türk soylu olan boylar. Onogurlar, Sabirler, Onogurlar. Bunlar başta olmak Türk boylarının üzerine saldırarak Avarlar hepsini mağlup ediyorlar. Yani burada biraz önce bahsettiğimiz kardeş kavgası bu oluyor. Yani Avarlar Kuzey Kafkasya ve Karadeniz üzerindeki yolları üzerine çıkan herkesi eziyorlar. Onoğurlar, Zaliler, Sabirler, Utigurlar, Kutrigurlar ile beraber Ant Slavları. Hepsini yani yerlerinden ediyorlar. Bir kısmını ortadan kaldırıyorlar, bir kısmını da onlarla beraber hareket etmek zorunda bırakıyorlar. Menander Protector 558 yılında şu bilgiyi söylüyor. Bir süre sonra Avarlar önce Utigurlarla sonra Hun kabilesinden Zallarla biz savaşa girmiş, Sabirleri mağlup etmiştir. Yani bu bilgi Menander Protector tarafından da veriliyor. Doğu Roma siyaseti Kuzey ve Kuzeydoğu kavimlerini birbirine kırdırıyordu. Ancak Avarlar 5 yıllık bir savaştan sonra zaten kendi ırklarından olan bu halkları kendilerine bağlıyorlar. Büyük güç haline geldiler. Ve ardından Göktürk baskısının da etkisiyle ilerlemeyi sürdürerek Tuna boylarının ardından Pannonya'ya kadar geliyorlar. Ve bu şekilde hem Kutrigur ve Slavlarla ve Ogur boyları, yani Türk boyları ve Slavlarla birleşerek Avrupa'daki Bizans ve Franklarla birlikte dönemin 3 süper gücünden birini oluşturuyorlar. Avrupa avarlarının durumunu ve akıbetini biliyoruz artık. Burada sorulması gereken soru, biraz önce de söylediğim gibi, geride kalanların Kuzey Kafkasya'daki durumları. Burada bizim en önemli sorunsalımız bugünkü sunum için buydu. Sorunsallarımızdan bir tanesi buydu. Sabirleri ortadan kaldıranlar Dağıstan bölgesine gelen ve yerleşen avarlar olmuştu. Kanıtlar onların Kuzey Kafkasya'ya sadece varmakla kalmayıp aynı zamanda yerleştiğine de işaret ediyor. Yani sadece oradan geçmiyorlar. Göç yolları üzerindeki bir bölge olarak değil onlar için. Dolayısıyla aynı zamanda bir yerleşim yeri. Alman tarih, dil bilimci ve kültür bilim insanı, yani linguist ve culturist olarak geçiyor. Dr. Harald Haarmann'a göre tarihteki avarların bir kısmı Kafkaslar'da kalıp dil ve kültürleri yerli halklarla karışmış ve bugünkü Kafkasya avarlarını oluşturmuşlardır. Kayıp Halklar Sözlüğü adlı 2005 yılında yayınlanan kitabında yer alan Avarlar adlı makalesinde ünlü dil bilimci Avar halkının bir kısmının Avrupa'yı işgal ettiklerinde Kafkaslar'da kalmasının söz konusu olduğunu belirtiyor. Orada kültürleri ve dilleri Kafkas dillerine uyum sağlamış olmalıdır diyor. Harman ayrıca Sibirya runik yazı bilgisinin Avrupa'ya Avarlarla gelip gelmediği sorusunu ileri sürüyor. Ve oradan da muhtemelen Macarlar tarafından kendilerine adapte edildiğini söylüyor. Bu görüş birçok başka akademisyen arasında da kabul görüyor. Sergey Tolstoy, Omelyan Pritsak, Vladimir Minorski, Murat Magomedov, Timur Aytberov ve Mehmet Tezcan, bunlar arasında yerlerini alıyorlar. Bir kısmının çalışmalarına ulaştım ama daha ulaşamadıklarım var. Bunları da ele geçireceğim inşallah en kısa zamanda. Ukraynalı dil bilimci ve Türkolog Omelyan Pritsak, Slavlar ve Avarlar adlı eserinde muzaffer mültecilerin kendilerini Kuzey Kafkasya'ya yerleştirdiklerini ve Bizans'la iyi ilişkiler kurarak bir süre sonra Küçük İskitler'de yer alan Dobruca'da Feodorati geçtiklerini, yani böyle bir statüye geçtiklerini yazıyor. Avar tarihçi Timur Aytberov ise kendi tarihlerini araştırırken Eski Hunzah ve Hunzahlılar adlı kitabında Türk avarlardan şu şekilde bahsediyor. Gürcü el yazması Kartlis Sovbera der ki Goram Kropalate Kartli'yi, yani Güney Gürcistan'ın yönettiği sıralar
doğudan, Türkistan'dan gelen avarlar Kuzey Kafkasya'ya göç ettiler. Guam Kuropalate onları bugün avarlar olarak adlandırıldıkları Kafkasya'nın dağ kanyonlarına ve Hunza'ya yerleştirdi. Evet, yani bu şekilde bir bilgi veriyor avar tarihçi. Caferoğlu da Süryani kaynaklarında Akunların Kafkasya'ya geldiklerini yazdığını söyler. Ve Kuzeydoğu Kafkasya'ya yerleşen Hunların kendi adlarıyla beraber Sabir adını da aldıklarını söylüyor. Zakarias Retor, ünlü Grek sefir, 555 yılında Sabirlerin komşuları Onogur, Bulgar, Kutrigur, Avar ve Hazarlarla birlikte yaşadıklarını söylüyor. Bunların hepsinin çadırlarda yaşadığını, hayvan yetiştirdiğini, balıkçılık yaptığını ve yağmacılıkla geçindiklerini söylüyor. Gülçin Çandarlıoğlu kitabında Avar Kağan'ın torunları olan bir toplumun bugün Dağıstan'da yaşamaya devam ettiklerini söylüyor. Ama batılı akademisyenler ve onları takip edenler genellikle bu görüşe karşı durmayı tercih ediyorlar. Yani ben bu şekilde birçok kaynakta okudum. Yani buna karşı çıkan var yani sayıları bu kadar çok olmasa bile benim okuduğum herhalde en az bir 3-4 tane makale vardı. Dağıstan avarlarının eski avarlarla bir olmadığını iddia eden. Ve Nevzat Müziğim ama yani elde ettiğim bulguları kendi çalışmalarımla ve bulgularımla ve yorumlarımla bundan sonraki bölümde ben size sunuyor olacağım. Burada bir kendime bir not düştüm aslında. Mehmet Tezcan ile ilgili. Mehmet Tezcan'ın bir çalışması var. Bunu elde ettim ve bunu okuyarak avarların partlarla olan bağını araştırmak istiyorum. Bir taraftan da herhalde çalışma alanlarından bir tanesi de bu olacak. Türkmen ya da hüküm süren önemli bir kabile olarak Sakaların Aparne boyu ve bunun İran'ın kuzeydoğu bölgesi Horasan'daki Apar bölgesiyle alakası adlı makalesini bunu biraz çalışmaya başladım. Dolayısıyla avarların partlarla çok eskilerden gelen bir bağının olduğunu söylüyor ve avar adının da part adıyla alakalı olduğunu söylüyor. Part atışını düşündüğümüz zaman aslında çok da şaşırtıcı gelmiyor bu. Evet. Buradaki fotoğraflardan bir tanesi bana ait. Ben kendim çekmiştim Nevzat Müziğim'de gene. Ortadakini ben çektim. Avarların kemerleri. Sol tarafta bir Dağıstan avar erkeğinin kıyafetini, geleneksel kıyafetini görüyorsunuz. Sağ taraftakilerde gene Nevzat Müziğim'de bulunan avar mezarlarından çıkan kemer tokaları. Yani aradaki benzerlikleri görmek için bunu buraya koydum. Onun dışında avar kilim halıları var. Burada da çok dikkat çeken motifler var. Özellikle sağdaki ve ortadaki motifte, halının motiflerinde Oğuz tamgasını görebiliyorsunuz herhalde. Ve sağ tarafta da çok güzel bir halı var ve onun üzerinde de hayat çiçeği motiflerini görebiliyorsunuz. Ben bu motifleri Kırgızlar dahil olmak üzere o bölgeden, yani Altaylar bölgesinden Macaristan'a kadar, Çerkezler dahil Macaristan'a kadar birçok halkın folklorik eserlerinde gördüm. Evet, buradan itibaren biraz daha kendi bulgularıma yer vereceğim ve bunlardan yaptığım çıkarımları sizlerle paylaşacağım. Altın, gümüş ve boynuz ve kemik işçiliği. Avarlar Türkiye'ye geldikten sonraki 100 yıl kadar oluyor. 120 yıl, 100 yılı, 120 yıl civarında Büyük Çerkez sürgünüyle beraber buraya geliyorlar. Benim ailem sanıyorum 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında gelip yerleşmiş Türkiye'ye. Ve o zamandan itibaren inanılmaz bir altın ve gümüş işçilikleri Türkiye'de çok meşhur olmuş. 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda Kapalı Çarşı'nın büyük çoğunluğu avar ustalardan oluşuyormuş, kuyumcularının. Ve şu anda bile bulunuyor. Eskisi kadar hani çok duymamakla beraber Kapalı Çarşı'da ve diğer başka işte Bursa'da vesaire gene altın işçilerini ve kuyumcularını duyuyoruz. Ben çocukken mesela duyardım hep onların kuyumculuklarını. Benim akrabalarım arasında da var. Ve gene köyümüzde gümüş ustaları olurdu. Çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Köyümde dolaşırken onların atölyelerinde gümüş işçiliği yaptıklarını görürdük. Ve oradan gidip anneannemle beraber bir şeyler alırdık. Kendi motiflerimizi taşıyan, sembollerimizi taşıyan birçok şey alırdık, takı alırdık oradan mesela.
Bu aynı zamanda tarihteki avarların da bir özelliği olarak geçiyor. Yani altın ve gümüş işçiliği. İskit geleneği olarak da geçiyor. Bu toplumda birçok toplum var tabii ki altın ve gümüş seven, ama bu kadar ustalaşan avarlar geçiyor. En çok onlarla ilgili söz konusu. Çünkü gerçekten altın ve gümüşe çok düşkünlermiş. Avaricious diye bir sözcük var İngilizce'de. Para göz demek. Bunun da avarlardan geldiği söyleniyor. Avar boynuzları bu İskandinav ülkelerinden Macaristan'a kadar bir kuşakta bulabileceğimiz bu boynuzlar bizde de var. Ve avar ustaları hala bunları yapıyorlar. Gümüşle süslüyorlar. Biz çocukken bunları duvarlarımızda görerek büyüdük. Ve bize anlatırlardı bunlarla ilgili hikayeleri. Ve bunun ben doktora çalışmam için bir avar ustasıyla, son kalan avar ustalarından bir tanesiyle bir görüşme yaptım. Ve ona bunun sembolünü sordum, avar boynuzlarının. Bana şunu söyledi, o zamanki savaşçılar dedi, çok eski zamanlardaki savaşçılar ve kağanlar barış yaptıkları zaman dedi, bu boynuzlardan içiyorlarmış dedi, şaraplarını dedi. Dolayısıyla bu barış sembolüdür dedi. Yani and içme seremonisinde kullanıldığını söyleyebiliyoruz buradan. And içerken kullanıyorlarmış. İki telli kumuzumuz var. Buna tamur ve pandur da deniyor. Bunların etimolojisi de enteresan. Tamur, tambura benziyor zaten. Pandur da bir başka söylenişi. Bu kopuz, bildiğimiz kopuz, çalarken çıkarttığı ses de çok benziyor. Tamamen avarlara aittir. Bunun dışında Şeyh Şamil ve naiplerinin başlarına bağladıkları beyaz örtü. Bu benim çok dikkatimi çekti. Bu da yöneticilerine, daha doğrusu ülkelerine, yöneticilerine olan bağlılıklarını ve şehit olmaya hazır olduklarını gösteriyormuş. Bunun o yüzden takıyormuş Şeyh Şamil ve naipler. Bu da eski Türk geleneklerinden bir tanesi. Alplerin bunları başlarına taktıklarını biliyoruz. Avar hanlarının başkenti Hunza, bu Avarca Hun toprağı demek. Ve en ünlü kadın hükümdarlarından birinin adı Bahubike. Bike ünvanını kullanıyorlar. Ve kadınlar, yönetici kadınlar var. Diğeri de Tutibike olarak geçiyor mesela. Kadınların yönettiği bir halk olarak geçiyor. Sadece tabii kadınlar yönetmiyor. Fakat kadın hükümdarları da sürekli var olmuş eski zamanlardan beri. Biraz önce görmüş olduğumuz bayrağımızdaki gümüş kurtlu Oğuz tamgası. Bu bizim avarların simgelerinden bir tanesi. Biz buna Sverdir diyoruz. Ve Avar dağlarında kazılı olarak bulunuyor. Biraz önce göstermiştim zaten. Bayraklarımızdaki sembolizm çok önemli. Bizler at eti yemekten çekinmeyen bir toplumuz. Mecbur kaldığımız zaman annem küçükken az yemediğinizi söylüyor. Ve onun dışında bir başka geleneğimiz de et kurutmak. Hala bu gelenek devam ediyor. Bir step geleneği olarak. Kurutulmuş eti anneannemle çok yemişliğim vardır. Onun dışında bazı pagan gelenekleri çok ilginç gelmişti bana. Bunları da araştırıyorum. Çünkü dediğim gibi doktora tezim için bunları kullanıyorum. Yılbaşı kabak tatlısı. Mesela yılbaşında biz her zaman kabak yapılır tabii tatlı olarak. Hiç anlamazdım küçükken. Meğerse bunun bir nedeni varmış. Kışın kötü ruhlarını uzakta tutmak içinmiş. Böyle bizim köyümüzde de bu söyleniyor. İsim değiştirme olayı var mesela bizde. Hastalanan çocukların isimleri değiştiriliyor. O çocuklar satılıyor falan. Yani bunun gibi gelenekler bizde de var. Danslarımız çok bilinen bir folklorik öğemiz zaten. Bunların da İskitlerle bağlantılı olduğu söyleniyor. Önemli bir kısımda dilimize ayırdım. Avarların diline. Çünkü bu da biraz tartışmalı bir konu. Bizim etnik adımız Avar. Ve Avarların kendilerine ve dillerine verdikleri ad, bir diğer isim de Marul. Şimdi bunun üzerine çok tartışma dönüyor. Şimdi Marul ismini duyanlar siz Avar değilsiniz diyorlar. Fakat bilmiyorlar çoğunlukla bize niye Marul dendiğini. Bu dağlı demek Avar dilinde. Ancak bu ad Dağıstan'a geldiklerinde yerleştikleri dağlık bölge yüzünden onlara Marul Avar denmesinden kaynaklanıyor. Yıllar içinde bu söyleniş sadece Marul olarak söylene gelmiş. Bir süre sonra değişmiş, yani bir nevi takma ad olmuş. Bu bizim köyümüzde de söylenen bir şey. Aynı zamanda ben bunu okudum da, yani bizim çıkardığımız dergilerde de yazıyor. Ama sadece Marul adına baktığımız zaman da
ilginç bir şekilde Macarların kendi dillerine verdikleri, kendilerine verdikleri, özür dilerim yanlış yazmışım, kendilerine verdikleri Macar etnonimi, Magyar olarak yazılıyor. Ve dilleri olan Macarul, yani Magyarul ile çok büyük benzerlik gösteriliyor. Bence bu da üzerinde çalışılabilecek olan bir konu. Çünkü Savard Macarların Dağıstan bölgesinden çıktıkları, neşet ettikleri söyleniyor. Bununla ilgili de hani biraz bahsedeceğim. Dolayısıyla bu isim arasında ya onlar da mı acaba hani kendilerine dağ bölgesinden geldiklerini düşünüp bu ismi vermişler diye bir soru insanın aklına geliyor. Onun dışında Macar Avar dilinde Macarların bir karşılığı var Avarların arasında. Fallos yani erkeklik organı demek bizim dilimizde Macar. Bunu anneannem söylediği zaman çok güldüğümüzü hatırlıyorum. Ve Avar dili sonradan ekli aglutinatif bir dil ve tümce yapısı Türkçe ile aynı. İngilizce gibi bir cinsiyet var. Tam olarak Almanca ya da Rusya'daki gibi karmaşık bir yapısı olmamakla beraber dildeki cinsiyeti hissedebiliyorsunuz. Ben bazı örnekler verdim zaten. Dediğim gibi Türkçe gibi bir yapısı var. Özne artı, nesne artı yüklem kuralı ile inşa ediliyor. Ve zamanlar Türkçedeki yükleme gelen son eklerle oluşturuluyor. Ama ismin hallerine ve tamlamalara göre çekime uğrayan zamirler, ki bu zamir kısmı çok zorluyor beni. Hala da dilimizi öğreniyorum. Onu söyleyebilirim. Çok karışık gramer kuralları var. Oldukça zor bir dil ve çok da zengin bir dil Avarca. Zamirler şu şekilde, ben örnekler koydum buraya. Ben dun demek, sense mun demek ama genel kuralı takip ettiğiniz zaman arada bir kayma olmuş olmalı diye düşünüyorum. Yani mun ben demekken sen anlamını taşımaya başlamış bir süre sonra büyük ihtimalle bir anlam kayması olmuş. O demek üç şekilde söyleniyor cinsiyet olduğu için. O eril, oy dişil, o da nötr olarak o demek. Örnekte gördüğünüz gibi cinsiyetin nasıl yansıdığını görebilirsiniz. Dunvacini dediğimiz zaman dişiler için geliyorum demek. Dunvacini da eriller, erkekler için ben geliyorum demek. Oy balaki yugi dediğimiz zaman işte o bakıyor demek. O balaki vugi dediğimiz zaman erkek için o bakıyor demek. O balaki vugi dediğimiz zaman da hayvanlar için ya da işte nötrler için söylemiş oluyoruz. Soru zamirlerimiz kinan nasıl demek, kib nereye demek, kida ne zaman demek, kissa nereden, şib ne. Yani özellikle bu ilk başta yazdıklarımla beraber ben burada oldukça yoğun bir Kıpçak lehçesi etkisi hissettim. Çünkü aslında Avarların yerleştikleri bölge Kıpçak Federasyonu'nun içinde yer alıyor daha sonradan. Belki hani arada bir etkileşim ya da bilmiyorum. Belki de dil gerçekten aynı kökten geldiği için hani böyle bir benzerlik var arada diye düşünüyorum. Bizim asıl fiillerimiz behol olmak demek. Yani bunun bolla olan benzerliği dikkatimi çekiyor. Hap yapmak demek. Balak bakmak demek. Fal bil demek. Koh akmak demek. Ak demek. Kürşün karıştırmak, kunz kesmek demek. Mesela hani bunlar arasında belirli yakınlıklar hissediliyor diye düşünüyorum. Renkler gene ve sayılar da oldukça önemli. Çünkü ödünçlenemeyecek, çoğu zaman kökeninde işaret eden sözcükler bunlar. Koh, Menandros'un bahsettiği Avar elçisinin adı bu gök demek olarak geçiyor. Hüseyin Namık Orkun bunu yazmış, gök anlamına geldiğini. Kohila bizde göksül demek, gök rengi demek, mavi demek yani. Avarca'da renklerde sonunda bir ek oluyor. İla ya da A eki oluyor. Bunları çıkarttığımız zaman, o ulamaları çıkarttığımız zaman, köke baktığımız zaman bazı renklerde enteresan benzerlikler kurulabiliyor. Kaha ak demek. Yani bu da hem belki sondaki kısmı atınca daha ziyade aka benziyor. Ama tersine dönme, sesin tersine dönmüş olması da olabilir. Kaha ak sesini duyabiliyoruz zaten konuşurken. Çağrı da kara demek zaten. Sayılarda gene ulama var Avarca'da. Kigu 2, şugu 5, onsku 10, antku 6 demek bizde. Dediğim gibi hani bu köküne baktığımız zaman gene enteresan benzerlikler yakalayabiliyoruz. Ödünçleme olmayacak olan sözcüklerden seçmeye çalıştım. Bize Beterhan Tanrı demek.
Ben değerli etimolog değerli bir etimolog ile çalıştım ve kendisi bana hanın tanrı anlamına geldiğini söyledi. Ve eski Türklerde, ama çok eskiden zamanlardan bahsediyoruz. Yani ilk verilen tanrıya ilk verilen adın Han olduğunu söylemişti. Ve ben de bunu çok ilginç buldum. Beter hani baş anlamına geliyor Avarca'da. Yani anneannem bunu başımın hanı olarak açıklamıştı Tanrı'yı. Ama beter Batur gibi yani baş ve baştaki kişi, kutsal kişi anlamını da veriyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o değerli etimolog bana bu şekilde açıklamıştı. Avarak peygamber demek, yine avar adıyla alakalı olduğu düşünülüyor. Çi kişi demek, baba anne demek ve da büyük anne anlamına da gelebiliyor. Dada ise baba anlamına geliyor bizde. Yani burada ilginç bir hani değişiklik var ve bu aynen Slav dillerinde de böyle. İmal amca demek, Rasi dayı demek, Ju şey demek, Sak çok, Köşa, şey yani bunlar gene enteresan ses yakınlıklarını yakalayabildiğimiz sözcükler. Saka iyi demek mesela gene. Çorok pis demek, boh bacak demek. Godo ya da kodo ikisi de olabiliyor. Kocaman kocaman anlamında. Gudia, kudia büyük, hitina küçük, kart yaşlı demek bize. Bat kurt demek, ot öküz, çu at. Hiçbir dilde çu'ya benzeyen bir sözcük bulamadım araştırmalarıma rağmen. Ben Çu Vadisi olabileceğini söylemiştim. Ve Macarca'da da sadece bir tek Macarca'da bulabildim. Çudur aygur demek. Onun dışında hiçbir sözcük, at sözcüğü hiçbir dildeki Çu ile benzemiyor. Ama diğer etimolog arkadaşım bunun Sümerce ses kökün Sümerce'den gelmiş olma ihtimali olabileceğini söyledi bana. Dolayısıyla ben de bunu ekledim. Onu da göstereceğim. Şungar Şahin demek ya da kartal anlamını veriyor. Bagadur kahraman. Çankalak çıplak, cazmu cadı. Yani bunlar gene bizim dilimizde çok sık kullanılan sözcükler. Bah güneş anlamını veriyor. Ben bazı bağlantılar kurdum bazı dillerle. Slav dillerinde Bog tanrı demek oluyor. Zob gök demek mesela bizde. Arnavutça'da Zob tanrı. Bu bir Alban bağlantısı acaba kurulabilir mi gibi bir soru geldi aklıma. Alcan cennet demek ve bunu da bana anneannem Alcanların gittiği yer olarak söylemişti. Yani iyi canların gittiği yer olarak söylemişti. Ralat biraz bizimkiler biraz enteresan seslerin çıkartıldığı bir dil. Rahat şeklinde söylüyorlar. Biraz daha hatta o ses vurgulanıyor. Deniz demek. Etimolog arkadaşımla baktığımız zaman bunun Altay bölgesinden Talas, Talay ile kesinlikle çok yakın olduğunu söyledi. Ya da Aral bölgesinde yaşadıkları için ya da o bölgeye yakın yaşadıkları için onu deniz olarak görmüş olabileceklerini söyledi. Ve Aralat, yani Ralat isminin buradan gelebileceğini de söylemiştim. Çuğa balık demek. Bu da Yakut dilinde çapak ya da işte suyla olan bir bağlantısı olabileceğini söylemiştim. Ubaç öpücük demek, Hırvatça'da polübaç öpücük demek. Sonuçta Slavlarla olan bağlantısını düşündüğümüz zaman da acaba taşınmış olabilir mi diye düşünmeden insan edemiyor. Sümerce'den gelebilecek olan bazı sözcükleri tartışmıştık diğer etimolog arkadaşımla. Şu at demek, dediğim gibi hiçbir şekilde bunu başka bir dilde bulamadım. Fakat Sümerce se kökünden gelmiş olabileceği söyleniyor. Yani bunu bu şekilde yorumladı arkadaşım. Çuğa balık dediğimiz gibi Sümerce çah olduğunu söyledi. Burada da bir bağ belki kurulabilir, üzerine gidilebilir. Buna da ben dikkat etmiştim. Kuş idrar demek. Aynı zamanda Sümerce'de de aynısının olduğunu okumuştum. Bir Sümerce sözlükten hatırlıyorum. Evet, yani dil ile ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar. Diğer özelliklere baktığımız zaman fiziksel ve genetik özellikleri. Avarlar Kafkas Dağları'nın yüksek rakımında yaşıyorlar ve koyu renk görülme olabiliyor fakat genel olarak açık tenli, kızıl ve sarı saçlı renkli gözlüler ve kızıl saç oranının %25'lere kadar çıktığını ben kendim de biliyorum zaten çünkü kızıl saçlı insanlarla büyüdüm, renkli gözlü insanlarla büyüdüm. Bölgesel olarak karışımlar olabilir fakat özellikle diğer bölgelerdeki avarlar arasında bu daha yaygın. Hunzah bölgesinde ya da dağlardaki avarlar arasında
Bunu çok görmüyoruz. Yani Azerbaycan bölgesi gibi ya da Andi bölgesi gibi bölgelerde, gerçi orası da dağlık ama karışımlar biraz daha hissediliyor diye gözlem yaptım. Genetik özelliklere baktığımız zaman da burada çok enteresan bilgiler var. Genellikle J1 ve J2 ağırlıklı olmak üzere R1 de bulunuyor avarlar arasında. Fakat bu R1'in bulunma oranı %10-15'leri geçmiyor. Yani gene de var. Yani gene de belli bir varlıktan söz edebiliyoruz R1 oranından. R1B özellikle. Ama ağırlık J1 geninde %60'lara kadar, %50'lere, %60'lara kadar J1 çıkıyor. Ben bunu çok yanlış yorumlar okuduğum için herhalde olsa gerek, Mezopotamya bölgesine ait, kesin oraya ait falan diye düşünmüştüm. Çünkü Arapların arasında, o daha doğrusu Orta Doğu bölgesinde de rastlanan bir gen. Fakat bununla ilgili araştırma yaptım ve özellikle de genetik uzmanıyla görüştüm bununla ilgili. Dedi ki bana, J. Hablo, kendisi de katılabilirse aslında çok sevinirdim hani bunun yorumlanması için. J. Hablo grubunun Karadeniz Kafkas steplerinden çıkmış, neşet etmiş olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyledi. Ve bunun kuzeyden güneye indiğini söyledi. Büyük ihtimalle bu şekilde olmuş olma ihtimali daha yüksek. Bu Sarmatlara ait dedi. Dolayısıyla göç yollarını düşündüğümüz zaman Kimmerlerin, Sarmatların bu İskit boylarının güneye indikleri şeklindeki haritaları gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman aslında Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu bölgesinde bulunan J1 geninin kuzeyden inmiş olma ihtimali gerçekten söz konusu diye düşünüyorum. En son açılan Sarmat mezarlarından çıkan J1 Hablo grubu da bu ihtimali güçlendiriyor. Bununla ilgili bir makale okudum. Bu bahsettiğim Y DNA'sı, erkek DNA'sıydı. Kadınların DNA'sına baktığımız zaman mtDNA'ya H, U ve K5 olarak görüyoruz. Ben de yaptım DNA testi. H13 çıktı benim. Bunlar Avrupa kadınlarına ait olan DNA'lar ve avar kadınları hiç tartışmasız bu gruba giriyorlar. Macaristan'da açılan avar mezarlarında ağırlıklı olarak R1 ve N1 bulundu. Bununla ilgili de bir makale okudum. J1 ve J2 bulundu. J1 ve N1'in yanı sıra J1 ve J2 de bulundu. Yani bu gerçekten hani groundbreaking diyebileceğimiz çığır açıcı bir keşif olarak geçiyor. O makale oldukça ses de getirdi. 2020 Ocak ayında yayınlanan bu makalede Fatih Macarların yapılan YD DNA analizlerinde Hablo gruplarının arasında J1'in de yer aldığı ilan edildi. Ve aynı Fatih Macarların 3 ayrı Avrasya bölgesinden, Baykal-Altay bölgesindeki Türk Hunlar, Batı Sibirya ve Güney Ural bölgesinde Fin-Ugorlar ve Karadeniz Kuzey Kafkasya bölgesinde Kafkasya Doğu Avrupa halklarından geldiklerini yazdı bu çalışma. Ve açılan mezarlardan 2 tanesinin Dağıstan avarlarıyla da eşleştiği bildirildi. Evet. Biraz Macarlarla olan ilişkimizden bahsetmek istiyorum. Buna biraz değinelim. Dağıstan avarları her 2 yılda bir olan kurultaya davet ediliyorlar Macaristan'da yapılan. Ve özellikle son sanıyorum 10 yıl içinde özellikle davet ediliyorlar bu etkinliğe. Mübariz Halilov ve Szabolcs Nitra gibi bazı akademisyenler Macarların türeninin Dağıstan'da olduğunu ve ilk göç dalgasının buradan olduğunu belirtiyorlar. Ben bu makaleyi de okudum. Ve yani Dağıstan'ın Macarların Ergenekonu olduğunu söylüyorlar. Yani ben bunu kurultaya gittiğim zaman da oradaki Macarlardan duymuştum. Dolayısıyla hani bu da enteresan bir iddia, bilinen bir iddia. Yani Macarlarla avarlar arasında gerçekten önemli bir bağ olmuş olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Kuzey Kafkasya, Dağıstan bölgesini de ilgilendiriyor. Savard adı Sabir'den geliyor ve Macarlara verilen ad olarak geçiyor. Ve ancak aynı Azeri yazar nedense avarları hayır onlar avar kanunuyla alakası olmayan bir gruptur şeklinde bir ifadeyle uzak tutuyor. Aynı zamanda Macar lider ve kahraman Kossuth Lajos'un avarların liderliğinde Kuzey Kafkasya'nın Ruslara verdiği bağımsızlık savaşında avar lider Şamil'le görüşmek üzere ona silah yardımı sağlamak üzere ajanlar gönderdiği de biliniyor.
Bununla ilgili kanıtlar var. Şamil'in de Avar, Çeçen ve Çerkes kuvvetlerinin destek olabileceği ve Rusya'ya kadar işgal yapabileceği bir plan yapmıştı. Böylece Macar yardımıyla özgür kalacak ve 80 bin atlısıyla Güney Rusya üzerinden Tuna'ya ve Rusların üzerine bir çekiç gibi inecekti. Seferpaşa bir Türk birliği yardımıyla Şamil kampını destekleyecekti. Şamil'e gönderilen Macar ajan Gal ona şunları söyler: Macarların, Avarların ve Türklerin tarihi görevi özgür kalmak ve Rusya yılmacılığını önlemektir. Gal tarihimizi bilmese bu yorumu yapar mıydı? Kossuth eğer Avarlarla olan ve asırları aşan bağları bilmeseydi bu yardımı yapar mıydı? Buradaki sorulması gereken sorular bence bunlar. Evet, ünlü Avarlardan biraz bahsedelim. Tabii ki Şeyh Şamil, herkesin bildiği kahraman. 25 yıl Ruslara karşı inanılmaz bir savaş veriyor. Ve daha sonra onun düşmesiyle beraber zaten Kuzey Kafkasya düşüyor. Ve Büyük Çerkes sürgünü ilan ediliyor. 1 milyon Kuzey Kafkasyalı, hatta 1,5 milyon diyor kimi kaynaklar, yollarda ölüyor. Evet, Resul Hamzatov sol taraftaki en bilinen Avarlardandır kendisi. Tipolojisinin çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Yani biraz tipolojilere de bakmanızı rica ediyorum. Gerçekten bir step yüzü görüyorsunuz. Kendisi çok ünlü bir şair. Said Çirkavi çok ünlü bir gene dini lider diyeyim size. Fakat kendisi öldürüldü diye biliyorum Ruslar tarafından. Habib Nurmagomedov'u bilmeyen yoktur herhalde. O da bir diğer avar. Diğerleri, burada gördüğünüz diğer avarlarda Rusya'daki avarlar arasında çok bilinen yöneticiler, öyle diyeyim size. Türkiye'deki ünlü avarlara baktığımız zaman Banu Avar tabii ki en bilinen, kendisi avardır. Mehmet Gölhan, kaçıncı dönem olduğunu bilmiyorum fakat milletvekiliydi. Abdullah Baştürk de sendikacı, en bilinen DİSK'ti galiba sendikacılardan bir tanesi. Evet, yani Türkler, yani Türkiye'deki avarlar da kime sorarsanız açıkçası kendilerini bu ülkede kardeşlerin arasında son derece rahat hissettiklerini söyleyeceklerdir. Ben buraya kendi DNA test sonuçlarımı koydum. Çünkü bunlar sadece benimkiler değil, ben aynı zamanda bir avar proje grubuna üyeyim. Aşağı yukarı bütün avarlarda benzer sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla ben de bunları paylaşmak istedim. Üstte gördüğünüz benim anne tarafından olan mtDNA test sonuçlarım. Üstte ve altta gördüğünüz. Bunlar bölgelere göre değişik testler yapılıyor. Ve en detaylı, en kapsamlı testi full sequence result'ta görüyoruz. Yani yukarıdakinde görüyoruz. Nereden akrabalarımın çıktığını ve kökenin, yani daha doğrusu anne tarafından bağlarımın nerelerde olduğunu daha net bir şekilde gösteriyor. HVR1 ve 2'ler ise daha az detaylı yapılan testler. Dolayısıyla daha çok bölge çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi burada Afganistan, yani Kuzey Hindistan'dan Kafkasya'ya kadar, Türkiye'ye kadar ve en çok da Avrupa'da birçok yani kan bağım var anne tarafından. Otozomal ben erkek olmadığım için Y-DNA testime baktıramadım. J miyim, R miyim bilmiyorum tabii ki. Babamınkine ancak baktırabiliyoruz. O da daha yaptırmadığı için bilmiyorum. Ama anne ve baba tarafından ortak gelen DNA test sonuçlarında 1000 yıl öncesine kadar, hatta daha eski zamanlara kadar sizin ailenizin ve anne ve baba tarafından soyunuzun izleri sürülebiliyor. Dolayısıyla benim otozomal DNA test sonuçlarımı burada paylaşmak istedim. Şimdi görüyorsunuz burada çok belirgin. Üstteki ilk bana gönderilen otozomal DNA test sonuçları, aşağıdaki sağ tarafta gördüğünüz daha sonradan biraz güncellemeler yapılarak, biraz daha detaylandırılarak gönderilen test sonuçları. Burada solda açıklaması var. Türkiye çıktı. Mesela bakın, Türkiye çok belirgin, %57 gibi bir rakam ve Güney Kafkasya ve Kuzey Kafkasya da dahil buna. Amerikalılar bayılıyorlar Kuzey Kafkasya'da sanki Western Asia olarak göstermeye. Dolayısıyla orasını direkt olarak Middle East kısmı olarak almışlar. Avrupa kısmı o yüzden %24'e düşüyor. Halbuki birçok Avrupalı yazar
ve Kuzey Kafkasya Avrupa olarak görüyor zaten. Ama dediğim gibi bu sebeple yaptıkları bu manipülasyonla Avrupalılık oranı %24'e düşüyor. Bakın ne çıkmış? En yüksek oran Türkiye ve Kafkaslar'da çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra gelen bölüm İngiltere. İngiltere çok yakın bağlarım çıkıyor. Daha sonra Ural bölgesi. Polonya merkezli olmak üzere. Ve daha sonra da Kuzey Hindistan çıkıyor. Yani Indus Vadisi. Bakın aşağıdaki tarafta, alt tarafta göreceğiniz biraz daha ayrıntılı vermiş aşağı tarafta. Afganistan ve Pakistan kısmı merkezli olarak, Indus Vadisi merkezli olarak benim kökenim oraya kadar gidiyor. Ve sadece benim değil, benim gibi dahil olduğum Avar DNA proje grubundaki avarlarda da çok benzer sonuçlar çıktı. Herkeste bir kere bir Kuzey Hindistan ve işte Afganistan komponenti yani bileşeni var. GEDmatch sonuçları biraz daha ayrıntılı. Bunlar bölgesel derinlemesine testler. Ben bunları da koydum. Şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Tabii ki birinci popülasyonların her zaman Kuzey Kafkasyalılarla eşleşiyor. Ve ikincilerde gördüğünüz gibi bakın mesela bir tane teste göre Avarlarla ve Bask'la, Fransızlarla İspanya ile eşleşmişim. Tabii ki Bask oranı biraz düşük burada ama gene de ilk sırada çıkan Bask bölgesi. Eurogene'e baktığımız zaman gene bir başka test. Burada birinci bileşen Avrupa, Kafkasya, ikinci bileşen Kuzey Avrupa. Zaten bütün avarların Kuzey Kafkasya'daki bileşenleri en yüksek %50 civarında çıkıyor. Ama ikinci sırada gelen Kuzey Avrupa %25 civarında bütün avarlarda en baskın, bütün testlerde en baskın ikinci bileşen Kuzey Avrupa çıkıyor. Burada da mesela Dodecat'te bazı sonuçlar var. Birinci sıralar hep Kumuklar, Çeçenler, Adigeler, Lezginler, Balkarlar yani Kuzey Kafkasya halkları normal olarak. İkincilerinde ise burada enteresan bir durum var. %85 beni avar olmadığı için, avar örneği ellerinde olmadığı için Çeçenlerle eşleştiriyorlar doğal olarak. Ama %15'lere, %16'lara kadar çıkan Rus, Fin, Moldova, Ukrayna, Norveç gibi çok daha yüksek oranlarda Kuzey Avrupa'dan ve Ural bölgesinden eşleşmelerim var. Puntland'da da mesela benzer bir şekilde. Yani burada da oldukça yüksek oranlarda gene gördüğünüz gibi Ural bölgesi ve Kuzey Avrupa bileşenlerini Çeçenlerle beraber benim derler DNA make-up'ımı yani DNA yapımı oluşturan halklar bunlar olabilir diye benim karşıma çıkartıyor. Yani aslında bunları şöyle okumak lazım. Distance dediğiniz kısım sıfıra ne kadar yakın olursa sizin genetik yapınızı oluşturan bu halklar o kadar doğru seçilmiş demektir. Yani bunların bileşenisiniz demek oluyor. Yani yukarıdaki mesela X-ray'e baktığınız zaman 2.47 distance uzaklık. Sıfıra ne kadar yakın? İşte ilk sırada Ruslarla ve Çeçenlerle en doğru karışım olmuş. İkinci sırada, üçüncü sırada Finliler var. Çeçenlerle mesela. Burada da öyle. Birinci sırada Finlilerle ve Çeçenlerle en doğru bir eşleşmem yapılmış. Diğerlerini de görüyorsunuz zaten. Çuvaşlar da var. Bu da enteresan. Bu başka bir bölgenin hesaplaması. Burada da mesela Çeçenlerle beraber Batı Sibirya halkları, yani Sibirya halklarıyla ve Orta ve Batı Sibirya özellikle Selkaplar, Çukçiler, Koryaklar, Dolganlar, Eskimo bile var, Nganasanlar var. Bunlarla eşleştirmiş beni. Birinci sırada Selkap denilen bir Batı Sibirya halkıyla eşleşiyorum. Ama oran biraz daha düşük tabii ki Avrupalılara göre. Evet. Şimdi bunu niye koydum? Yani burada aslında çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama şu solda gördüğünüz resmi ben bir dergiden aldım. Atlas dergisinden. Kalaşları anlatıyordu. O kalkülatörü yani o hesaplayıcıyı kaldırmış GEDmatch. Bir kere yaptığım başka bir testte Kalaşlarla %15 oranında eşleştim. Çeçenler ve Kalaşlardı. O bölgeye baktığımız zaman Gedrozya deniyor galiba o bölgeye.
Orayla o bölgedeki bileşenlerime baktığım zaman ilk sırada kalaşlar çıkmıştı. Ama daha sonradan o kalkülatörü bulamadım maalesef. O yüzden de koyamadım buraya. Bu Kalaş bölgesinden çekilen bir fotoğraf. Şimdi okuduğum makale, dergide okuduğum makale bunun için unknown origin diyordu. Bilinmeyen bir simge diyordu. Yani bunun bilinmeyecek bir tarafı var mı sizce? Yani bu basbayağı Oğuz tamgası. Ve şu yukarıda gördüğünüz diğer koymuş olduğum sembollerde hepsi Dağıstan avarlarına ait olan semboller. Dolayısıyla yani ben arada bilmiyorum, herhalde tek ben değilimdir yani bu bağ kuran. Arada bir büyük bağ hissediyorum yani. İkincisi ise Doktor Natalya Polosmak'ın yaptığı bir çalışma. Aşağı sağ alt köşede gördüğünüz fotoğraf. Gene Hindistan'ın Pir Panjal bölgesinde, pardon Pakistan'dı galiba burası. Pir Panjal bölgesindeki taş heykeller. Ve bunların da kafa yapılarına bakıldığı zaman bunların kranyal deformasyona sahip olduklarını Natalya Polosmak açıklamış. Ve bunların büyük ihtimalle Akunlardan geldiklerini iddia etmiştim. Bu şeyi de okumuştum. Makaleyi de okumuştum. Ama dediğim gibi hani üzerinde kesinlikle o bölge üzerinde kesinlikle çalışılması gerekiyor. Ve Akunların devamı, yani daha o bölgedeki kalan halkın da büyük ihtimalle o Akunlardan gelen ve de o bölge halkıyla karışmış olan insanlar olduğunu söylüyordu. Evet. Sonuna geliyorum. Bu görmüş olduğunuz Avar şeyinin belediye Avar Hunzah bölgesindeydi galiba. Pardon, bu özür dilerim. Şurada yazıyor. Respublika Dagestan yazıyor. Dağıstan'ın sembolü bu. Bu kuş o şeyin Avarların bildiğim kadarıyla Avarların bir şeyi Avar bölgesinden çıkmış olan bir sembol. Ve ben bunun Tuğrul kuşu olduğunu duydum. Birkaç yerden duydum ama bununla ilgili bir makale okumadım. Fakat Tuğrul kuşu ile ilgili kendim bir araştırma yapmıştım. Bir ödev olarak zaten doktora derslerinden bir tanesinde bu konuyu seçmiştim. Ve Kafkas bölgesinin deki o bilinen Kaf Dağları'nda yerleşmiş olan o bildiğimiz şey kuşu, Phoenix, Türkçesi gelmedi aklıma. Bu meşhur kuşun, Anka kuşunun, tamam şimdi geldi, Anka kuşunun aslında Tuğrul kuşu olduğu iddiaları var bazı bölgelerde. Dolayısıyla Kaf Dağı denilen bölgenin de Kafkas Dağları olduğu iddia ediliyor. Ve bu Tuğrul kuşunun da Phoenix'te denilen işte Anka kuşu olduğu, kimi yazarlar bunun bu şekilde olduğunu iddia ediyorlar. Ve Dağıstan'ın simgesi olan bu, yani bu arması olan bu kuşun da Tuğrul kuşu olduğuna ilişkin ben birkaç yerde yazıda okudum. Evet, şimdi son olarak elde ettiğim sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dağıstan avarlarının da hem Kuzey Kafkasya'ya M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında varmış olan Avar Kağanlığı'nın hem de Avrasya bölgesinde Hunlardan önceki ön Türkleri olan İskitlerin bir boyu olan Kimmerlerin soyundan gelen yerli halkın torunları olduğu yolunda kuvvetli deliller bulunmaktadır. Bu benim vardığım bir sonuç. Muhtemelen bu iki halk Avarların Kuzey Kafkasya'ya varmasının ve bir bölümünün de orada yönetici olarak kalmasıyla karıştı ve kaynaştı. Kendilerini dağlı avar anlamında mağrul avar olarak adlandırdılar. Yani bütün bu elde etmiş olduğum bulgulardan yapmış olduğum çıkarımlar. R1Y haplogrubunun yüksek oranda R1'in ise daha az oranda görülmesi özellikle avar erkeklerinin daha büyük sayılarda Polonya'ya ilerlemiş olduğunu gösteriyor olabilir. Bizans'la anlaşarak Kuzey Kafkasya'daki kendileri gibi Türk soylu olan halkları yenerek idaresi altına alan Avarların bir kısmının o bölgede yönetici olarak kalmış olduğunu düşünmek gayet mantıklı bir çıkarım olacaktır. Çünkü zaten o bölgede uzun zaman 5 yıl boyunca onlar yöneticilik yapmışlar. Daha sonrasında da bir kısmının kalmış olduğunu düşünebiliriz. Bugün bir de Avarca Hunsmats olarak geçiyor. Çünkü 3 ayrı diyalekt var Avar bölgesinde, Avarya'da. Bunlardan bir tanesi Hunsmats, Hun dili demek bu. Ya da Hunzah dili demek.
Tüm Dağıstan'da lingua franca olarak geçiyor. Çünkü baskın gelenekleri, belirgin kültürleri ve başarılmaz karakterleriyle en çok nüfusa sahip olan Avarlar kendilerini Dağıstan'ın doğal elitleri olarak kabul ederler. Bu da bir kitaptan. Bu konuda sanıyorum Magomed Magomedov'undu galiba. Size söylemiş olduğum yazarlar arasında. Avar Kağanlığı'nın Juanjuanlarla yakın yaşayan ve hatta müttefik olan Akunlardan geldikleri ve yine içlerinde en büyük boyun adı olan Var ya da Avar adını taşıdıkları ortadadır. Ancak bu yakınlıktan dolayı Avar adının Juanjuanları da sirayet etmiş olma ihtimali yüksektir. Çünkü Avar adının batılı kaynaklar daha önce geçtiği biliniyor. Yani bu ismin Juanjuanlara verilmiş olma ihtimali Juanjuanlardan Akunları geçmiş olma ihtimalinden daha yüksek diye düşünüyorum. Bu iki halk arasında muhtemel bir ortaklık ve belli bir kırışma söz konusu olmuş olabilir. Çünkü Avrupa'da açılan Avar mezarlığından çıkan bazı iskeletlerde Mongoloid özellikler bulunmuştur. Ve bugün Dağıstan avarlarında da geniş elmacık kemikleri ve çekik gözler gibi antropolojik özelliklere rastlanmaktadır. Yani benim anneannemin de gözleri maviydi ama elmacık kemikleri çıkıktı. Dolayısıyla o gözlerin çekikliği, hafif de çekikliği bu elmacık kemiklerin geniş olmasından kaynaklı ve aynı özellik birazcık bende de var ve benim köyümde ben bu özelliğe sahip birçok insan gördüm, tanıdım. Dolayısıyla bunu söyleyebiliyorum. Anne tarafından Huza, baba tarafından Sogratlı avarı olan araştırmacının DNA test sonuçları da ön türler, Türkler ve Avar Kağan'ın göç rotasına uygundur. Sadece benim değil çünkü birçok avarın benzer sonuçları var. Otozomal DNA'sında birinci sırada Kuzey Kafkasya ve Türkiye, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Polonya ve Ural bölgesi ve dördüncü sırada ise Kuzeybatı Hindistan, Afganistan, yani bu bölge, Indus bölgesi çıkıyor. mtDNA'da ise Bulgaristan, Makedonya, İsveç çıkıyor öncelikli olarak. Ve bana İzlanda kökenli uzak akrabalarımın e-mailleri gönderiliyor şu anda. En çok o bölgeden geliyor. Anne tarafından olan mtDNA'mdan çıkan akrabalar. Bunlar uzak akrabalar yani. Dolayısıyla bütün bu sonuçların ben son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu da bir Avar bölgesinden tanıtımıyla ilgili, Dağıstan'ın ve Avar bölgesinin tanıtımıyla ilgili bir afiş. Burada aşağıda yazan yazıda da Silver Wolf, yani gümüş kurt, Kafkas avarlarının sembolüdür diyor. Kartal da Kafkasya'nın sembolüdür. Kafkas kartalı defini zaten hepimiz biliyoruz. Kızıl saçlı savaşçı ise bir avar nutsaldır. Yani avar prensidir. Daha doğrusu kralıdır. Kağanıdır diye açıklama yapıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kaynakçımın bir kısmını buraya koydum. Tabii bu kadar değil, daha da fazla. Açıkçası ben şunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Ben bu çalışmamı hem kendim hala devam eden araştırmalarım ve bulgularımla hazırladım. Bir taraftan da geçen Temmuz ayında olması gerekiyor. Uluslararası Öğrenci Kurultayı'na sunmuş olduğum makalemden aldım. Bu bir aslında bir kurultaya sunulmuş olan bir akademik çalışmadır. Fakat orada sadece bir tane eserle, daha doğrusu makaleyle katılmamız bekleniyormuş. Ben yanlışlıkla 3-4 tane gönderdim. Dolayısıyla ilk gönderdiğimi kabul ettiler. Bu makalemi henüz daha kabul ettiremedim. Ama büyük ihtimalle üzerinde son çalışmalarını tekrar sunacağım. Bir makale şeklinde. Biraz daha geliştirdikten sonra kaynakçasını. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bilmiyorum, Oktay Bey, sorularla mı devam ederiz? Merhabalar, teşekkürler Büşra Hanım. Şimdi vaktimiz var. İsterseniz ekran paylaşımını kapatalım. Tamam. Eğer arkadaşlardan soruları olan varsa ister seslerini açarak ya da görüntülerini de açarak sorabilirler. Bu vaktimizi böyle değerlendirelim. Aynen. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoksa çok mu güzel anlattın ve çok ikna edici mi oldu? Evet, sorusu Yılmaz abi, sorun var mı? Teşekkür ediyoruz Büşra Hanım'a. Çok değerli bilgiler verdiler. Çok teşekkür ederim. Kendimi artık sorguluyorum. Avarlık var mı bende diye.
Hiç belli olmaz yani. Yani. Çünkü inanılmaz bir ne diyeyim size, Avrupa'ya özellikle yayılma durumu söz konusu. Kuzey Kafkasya ve Avrupa üzerine. Ve benim test sonuçlarım da, DNA test sonuçlarımın da ilginç bir şekilde, yani sadece benim değil tabii ki, Avar grubunun da öyle diyor düşünüyorum. E, Anlattığım her şeyle bir uyum içinde olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yani benim çıkarmış olduğum sonuç bu. Yani Avar göç yolları ile olsun, yerleşim bölgeleriyle olsun büyük uyum gösteriyor. Dolayısıyla bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Büşra Hanım, Kafkasya'da Kimmerlerin ve İskitlerin bakiyeleri var. Elbette bu J1 ve J2'nin de oluşması mutlaka oradan da kaynaklanmıştır. Bu hususta ne dersiniz? Ben böyle düşünüyorum zaten. Yani Avar adının yönetici kesimine ait olması sebebiyle ismimiz Avar olarak söylenmiş. Ya da Mağrul Avar olarak söylenmiş. Ama tabii ki bunun oluşumunda oradaki daha önceden yerleşmiş olan halkların da bir katkısı var. Yani burası kesin, ben buna inanıyorum yani. Ama o bölgedeki halklar da zaten hani gene İskitler, gene ön Türk olarak bildiğimiz gruplar. Dolayısıyla hani bir devamlılık söz konusu bence. Teşekkür. Sadece rica ederim. E, Sadece işte dildeki şey yüzünden, cinsiyet yüzünden çok çabuk bir şekilde insanların işte bu Indo-European dediklerine maruz kaldım. Onu demelerine çok ya da siz Türk değilsiniz konuşmalarına çok maruz kalmış durumdayım. Fakat bu bir, şimdi ben linguistik antropoloji üzerine de eğilmeye çalışıyorum bu yüzden. Bu bir survival olabilir. Yani çok eski dönemlerde halklar anaerkildi. Yani bu dönemden geliyor olabilir. Yani şimdi bunun çok eskiye dayanan sebepleri olabiliyor. Bunun dışında biz Sümerlerin, Urartuların dillerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani bunlar acaba içinde cinsiyet olan diller mi değil miydi bilmiyoruz. Mesela bir etki olmuş olabilir mi? Çünkü çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu kısımda aydınlığa kavuşacaktır diye düşünüyorum üzerine eğilince. Şimdi Büşra Hanım ve Yusuf İslam arkadaşımızın birkaç sorusu var. Hı hı. Bir tanesi tez konusunu öğrenmek istiyormuş Hı hı. sizin. İkincisi yani çalışma alanı Kafkasya ise diyor. Rusça kaynakların kullanılması kaçınılmaz. Evet. Kullandığı kaynakları doğrudan Rusçadan alıyor mu demiş. Destek aldım. Yani çok iyi değil Rusçam. Ama Evet, çeviri konusunda yardım aldım yani. evet. Evet. Bir de şey oluyor zaten bu çeviri ben de mesela biz de okuyoruz Rusça kaynakları. Direkt İngilizce çeviriyorsun. Sen de İngilizcen çok iyi biliyorum. Evet. İngilizceyi çeviriyorsun ve güzel bir çeviri var. E, Hı hı. okuyabiliyorsun. Yani ben Aynen, Rusça aynen. kaynakları Evet. hepimiz okuyabiliyoruz. Ve Artık Rusça eskisi gibi değil, kaynaklar doğru. da çok fazla. Yani Türkler hakkında aşırı bir kaynak var Rusça. Yani o Aynen. kaynakları okumak zorundayız. E, Kesinlikle katılıyorum. bir de Kafkasya bölgesiyle alakalı bir çalışmacı bölgeye gitmek lüzumu söz konusu. Araştırmacı Evet. bölgeye gidip orada gözlem yapma imkanı olmuş mudur? Yani Kafkasya'ya Şöyle, gittim mi? şöyle Diyor. ben gitmedim. Hani biz köyümüzden giden çok, benim babam da gitti. Gitmeyi düşünüyorum çünkü aslında benim kendi limitation'ım olarak da koydum ben bunu. Aslında burada bahsetmedim ama ben sadece tabii ki Türkiye'deki avarlar üzerinde bir çalışma yapabiliyorum. Bu arada tezimin konusu Yalova'daki Yalova bölgesindeki avarlar ve onların Türk toplumu içindeki yeri. Bunu benim tez konum. Avar'ı Türkiye'deki Avar'ı anlatacağım. Daha doğrusu Yalova örneği üzerinden anlatıyor olacağım. Onların etnografisini yazıyorum. Yani yazmaya başlıyorum. Şu anda benim tez konum bunun üzerine. Etnografi yazacağım yani. Ama şimdi historist olduğu için, yani tarihsellik etnografisi olduğu için tarihe de bir aydınlık, bir ışık tutacak. Benim konum bu. Onun dışında kısıtlamam, yani benim limitation'ım Türkiye üzerinde çalışabiliyor olmam. Fakat mutlaka
Dağıstan'a gidip de bir çalışma da yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ama dil üzerine eğileceğim için, çünkü ağırlıklı olarak dil ve diğer semboller üzerine çalışacağım etnografide. E, Yani dil üzerinde Kafkasya'daki dille, Kuzey Kafkasya'daki dille buradaki dil arasında çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla o konuda bir eksiğim olacağını düşünmüyorum ama oradaki gelenekler, semboller, başka şeyleri de bulacağımı düşünüyorum oraya gittiğim takdirde. Yani buradakilerle başlayıp ikinci çalışmamı yani Dağıstan bölgesinde yapacağım gibi görünüyor. Burada bir şey okudum ben, soru okudum. Çok da hoşuma gitti. Avarlar, Cücenler ve Çeçenler arasında bir bağlantı var mı diye sormuş. Teşekkür ederim bu soruyu soran izleyiciye. Evet, kesinlikle var. Yani Çeçen isminin de Cücenlerden geldiğini iddia edebiliriz. Ama bununla ilgili bir kaynak okumadım. Dolayısıyla bu sadece bir iddia olur yani. Ama benim fikrimi soruyorsanız üzerine gidilmesi gereken bir konu. Yani. Şey var, bir başka soru var Ahmet Kemal Bey'den. Avarların Vikingleri etkilemiş olabilirler mi diyor. Vikinglerin bir dönem Karadeniz'in kuzeyinde var olduklarını, yani sanırım Gotlardan bahsediyor. Kuzeyinde var olduklarını ve Peçenekler tarafından kuzeye sürüklendiklerini okumuştum. Avarlarla Evet. Bir etkilemiş olabilirler mi diyor Viking avarlar. Evet, yani şöyle o bölgeye gelmiş olan Vikinglerle de bir etkileşim olmuş olabilir. Yani benim bildiğim özellikle Hazar döneminde olmuş böyle bir etkileşim. Ama Hazar döneminde zaten avarlar oradaydı. Yani Kıpçak Federasyonu daha sonra kuruldu gerçi. Ama Hazarların altında da yaşadılar yani bizimkiler. Onu biliyorum. Evet. Dolayısıyla bir etkileşim olmuş olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bana İzlanda kökenli İsveçlilerden akrabalar gönderiliyorsa avarlar büyük ihtimalle oralara kadar yayıldılar yani. Ve bir etkileşim kesinlikle söz konusu. Şimdi bu konuda yani, aslında şey var. Bizim ileriki haftalarda şöyle söyleyeyim izleyicilerimize. Profesör Doktor Osman Karatay'la evet. İskandinavya ve Türkler diye bir programımız olacak. Orada bu konuda Viking işte Türk etkileşimi var mı? Bu konunun yani bu sorunun cevaplarını o programda Osman hocamız verecektir diye düşünüyorum daha geniş bir şekilde. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Osman Karatay gerçekten hani bu konuda benim gözümü çok açan bir araştırmacımız, akademisyenimiz. Çok şey öğrendim ben kendisinden. Burada tekrar kendisine anıp teşekkür etmek istiyorum. Yani benim önümü açan ve bu konularda çalışma yapabileceğime dair ümit beslememi sağlayan kişidir yani. Evet, Dolayısıyla evet yani mutlaka yardımcı olacaktır. Bizim üyemiz Mehmet Turgay Kürüm Bey'den biliyorsun orada İskandinavya'da eski Evet. yazıtları Türkçe okudu. Dolayısıyla yani o Viking run dedikleri ya da runic harf dediklerini bizim tamgalardan alınmış olduğu ortaya çıktı. O yüzden bir Evet. etkileşim var yani. Bir etkileşim var. Var. Bir de Kesinlikle katılıyorum. bir Ferit Avar sormuş. Hocam, efendim. hocam Evet. Ahmet Kemal soruyu soran arkadaşım ben az önce. Soruya biraz daha şöyle bir netlik verebilir miyim? Tabii. Ahmet Çalış Bey mi? Evet hocam benim müsaadeniz var mı? Evet. Duyuyorum da şöyle söyleyeyim. Ahmet Çalış Bey bu konuda Mehmet Turgay Kürüm'ün mesela okumaları var. Dediğim gibi ayın 17'sinde Cumartesi günü Osman Karatay hocamızla İskandinavya ve Türkler programını yapacağız. O zaman izleme imkanınız olursa bu konuda detaylı bir cevap alabilirsiniz. Çok büyük bir zevkle tabii ki hocam takip ediyorum. Çok teşekkürler. Benim sorum şu şekildeydi. Yani Vikingler avarları değil, avarlar Vikingleri etkilemiş olabilirler mi? Çünkü Türk göçleri dalga dalga olduğu için avarlar daha önce bölgedeler. Peçeneklerin sonradan bu bölgede var olduğunu biliyoruz. Vikinglerin de karakteristik özellikleri
itibariyle avarlardan etkilenmiş olabileceklerini düşündüm. Aslında biraz yönlendirme bir soruydu. Acaba ben mi böyle düşünüyorum diye yani soruyu hocama sormak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben teşekkür ederim. Yani ben de açıkçası sizin gibi düşünüyorum. Yani avarların etkisinin daha baskın olduğunu düşünüyorum Avrupa üzerinde. Çünkü avar Kağanlığı gerçekten çok organize ve teknolojiyi gerçekten çok iyi kullanan ve geliştiren bir yapıya sahipmiş. Birçok şeyi Avrupa'ya onlar getirmişler zaten. Dolayısıyla hani bu teknolojik açıdan da olabilir. Yani üzengiyi bulanlar avarlar mesela. O zamana kadar üzengi kullanılmıyormuş Avrupa'da. Ve buna benzer bunun gibi teknolojik özelliklerin yanı sıra kültürel olarak da çok şey getirdiklerini düşünüyorum. Yani avar boynuzları büyük ihtimalle bunlardan bir tanesi olabilir yani. Bunun izini sürmek mümkün diye düşünüyorum. Hani bunun üzerine eğilinip mesela çünkü birçok halk boynuzlara sahip çıkıyor. Doğal olarak tabii ki çünkü onların kültürlerinde de var. Ama işte bunu biraz takibinin yapılabileceğini düşünüyorum ben. Yeter ki iyi niyetli olunsun ve Sezar'ın hakkı Sezar'a verilsin. Yani Evet, bu şekilde düşünüyorum. şimdi bir arkadaşımız Mert Bey'den avarlar tam olarak sistemli yaşamadıkları için göçebenin de göçebesi e, oldukları için birçok bölgeye yayıldı. Siz de katılıyor musunuz? Bu genel bir bize yapıştırılan bir şey. İşte göçebeler o yüzden e, yayıldılar. Yani göçer oldukları kesin yani. Ama göçerlik biliyorsunuz işin içinde yerleşik hayat da var. Yani gittikleri yerlerde yerleşik. Mesela Kuzey Kafkasya'da da bir süre kalmışlar. Bir kısmı da büyük ihtimal yönetici olarak kalmaya devam etti. Çıkarttığım sonuçlardan bir tanesi bu oldu benim. Yani dolayısıyla göçer evet yani göçebelik var doğalarında. Ama hani bu bizim anladığımız anlamda hani sürekli hareket halinde demek değil yani. Sonuçta bir kültür taşıyıcıları aynı zamanda. Bir de İnanılmaz bir kültür getirmişler. koskoca bir devletten bahsediyoruz. Yani adamlar Evet. kocaman bir devlet kurmuşlar. Şimdi bu çadırın Hı içinde hı. bir devlet yönetilmez yani. Bunların katipleri var, subayları var, beyleri var, sarayları var. Yani Hunlara da aynı şeyler söyleniyor ama bugün işte ortaya çıkıyor. Hunların evleri var. İşte Atilla'nın ahşap sarayı var. Bunları biliyoruz. Yani Evet. biraz bu Aynen. göçebe tamam bizim yörüklerimiz gibi eskiden göçebeler de vardı ama manavlar gibi yerleşikler de vardı. Yani Hı Oktay Bey, hı. göz ardı etmemeliyiz. Oktay Bey, Efendim, göçebe ile göçerlik farklıdır. Evet. Kesinlikle. şimdi Kavram kargaşası içerisinde bir toplumu bazı şeylerle itham etmiş olmayalım. Yıl- Göçebelik, Yılmaz abi göçebelik, şimdi o biraz göçebelik şöyle yurtsuzluğu ifade eder. Yurtsuzluğu ifade eder. Göçebelik. Evet. şimdi konu Aynen öyle. biraz karışık. Şunu anlatmak istiyorum ben. Şimdi göçebelik derken göçebelik çok yanlış bir kelime. Bu yabancılar bunu kullanıyor. Nomadik diyorlar. Bunu şimdi değiştirdiler de. Yani bu kavram da değişti artık. Onlar da farkında. Şimdi bizim yörük Hı dediğimiz kesim ya da eski Türkmen bunların yeri belli, yurdu belli. Yani yazın yaylak dedikleri yaylaya çıkıyorlar. Kışın da hala bugün Kırgızca'da kullanılan köy anlamında kışlak. Kışlığa geliyorlar. Yani köye geliyorlar. Herkesin yeri belli. Yani bugün Antalya'da işte bir yaylaya çıkmış. Yaylaları var bir hı hı köyün. hı. Mesela Çıtlı bir köyü var. Çıtlıbinin üstünde de yaylaları var. Adamlar yazın oraya yaylaya çıkıyor hayvanlarıyla. Kışın Çıtlı bir köylerine geliyorlar. Bu Göçerlik dedikleri bu. Yani göçer, Evet. efendim? bu sosyal, ekonomik bir eylemdir. Bunun adı göçerliktir. Evet. Şimdi başka soru yoksa e, ben bitireceğim. Önümüzdeki hafta Evet. çok teşekkür ediyorum herkese katılım için. Önümüzdeki hafta konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Semih Bineri olacak. Evet. Semih Bineri hocamızla birlikte olacağız. Çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. E, Yeni bitmiş
bir araştırma. Bitmemişti, hala devam eden bir araştırmanın sonuçlarını ilk defa bizimle açıklayacak Semih hocamız. Bu da Göbekli Sibirya bağlantıları olacak. Gerçekten çok ilginç bir konu. Herkesi bekleriz. Büşra Sungur, sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim.